Selam, ben Hayrettin. Bu gördüğünüz benim. Film izlemek rutinim. Ama izlerken kamera kurup kendimi kaydetmek pek rutinim değil. Sadece bu sürece güzel bir başlangıç yapmak istedim. Favori filmlerimden birisi olan Army of Darkness'ı izlerken uzun süredir aklımda olan ama sürekli ertelediğim bir fikir yeniden kafamda canlanmaya başladı. Eski VHS dönemi estetiğinde pratik efektlerle belki ucuz ama karakterli proplarla çekilmiş, içten ve ruhu olan bir film yapmak istedim. Ama önce filmi bitirdim. Ardından da hemen senaryo yazdım. Senaryoyu yazdıktan sonra çok da vakit kaybetmeden bir planlama yaptım. Filmin en önemli parçalarından birisi olacak Kadim Kitap benim için bu sürecin ilk adımıydı. Çünkü o kitap sadece bir prop değil, filmin evrenine, geçmişine ve karakterine hayat veren bir nesne. Tabii bu kitabın bir lore'u var. Yani nereden geldiği, kimler tarafından yazıldığı, ne tür güçler barındırdığı gibi pek çok detay. Bunları ilerleyen bölümlerde daha ayrıntılı anlatacağım. Ama başlangıçta benim için en önemli şey bu kitabın nasıl görüneceğiydi. Bu yüzden araştırmalara başladım. Farklı kaynaklardan, farklı projelerden görseller topladım. Referanslar çıkardım ve ardından ilk taslak çizimlerine geçtim. Kafamdaki sembolleri, şekilleri, hissettirdiği duyguyu kağıda dökmeye çalıştım. Eskizler sadece bir başlangıçtı. Ama o ilk karalamalarda bile kitabın karakteri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Sonra bu çizimleri dijitale aktardım. Ortaya çıkan tasarım bir anlam bütünlüğü taşıyor tabi. Klasik kuru kafa, kılıç, kalkan, tentacle detayları ve bir parça kaos. Bu kitabın sadece düz bir kapak çizimiyle kalmasını istemedim. Dokulu, elle tutulur bir yüzeyi olmalıydı. Bu yüzden 3D baskı almaya karar verdim. Modellemeyi Blender üzerinden yaptım. En başta her şeyi kendim çizmek istedim. Ama hem yeterince tecrübem yoktu hem de bu sürecin çok zaman almasını istemiyordum. Bu yüzden hazır asetler kullandım. Yine de epey uğraştım. Blender'a çok hakim olmasam da biraz tutorial izleyip biraz da kurcalayarak ortaya bir tasarım çıkardım. Aslında ilerleyen bölümlerde bunu daha net göreceksiniz ama diğer malzeme seçimleri benim için önemliydi. Kapak hangi malzemeden yapılmalı, dıştaki kabartmalar, boyalar, dokular, en başta kafamda hiçbir şey net değildi. Ama adım adım her şeyi deneyerek karar verdim. Sonuç olarak modelim hazırdı. Ve baskı aşamasına geçtik. Bir 3D baskı merkezine modelimi gönderdim. Onlar da en uygun filament malzemelerini seçip baskıya aldılar. Elime geçen parça tam da hayal ettiğim gibiydi. Belki dört dörtlük değildi ama beni çok heyecanlandıran bir şeydi. Baskıdan çıkan parça elime geçtiğinde hissettiğim ilk şey şu oldu. Bu artık sadece bir tasarım değil, elle tutulur, var olan bir şeye dönüştü. Tabii ki bu haliyle bitmiş değildi. Baskıdan çıkan yüzeyde bazı pürüzler vardı. Çapakları temizledim, zımpara yaptım.
Çünkü istediğim şey sadece düzgün görünen bir obje değildi. Elime aldığımda bir ağırlık, bir yaşanmışlık hissi veren parça oluşturmaktı. Üzerindeki detayların net olması kadar zamanla aşınmış gibi görünmesi de önemliydi. Sanki bu kitap yıllarca farklı ellerden geçmiş, farklı iklimlerde yıpranmış, hatta belki uğruna savaşlar verilmiş olmalıydı. Bu hissi yaratmak için yüzeyde biraz savaştım. Klasik deri kapak ve eskitilmiş sayfalar güzel bir başlangıç noktasıydı. Ama bu sadece bir kopya olmamalıydı. Kendi tarzımı yansıtan detaylar eklemek istedim. Bu kitap hem geçmişi anlatmalıydı hem de gelecekte anlatılacak bir hikayenin ipuçlarını taşımalıydı. Çünkü bu kitap bir kutsal obje gibi değil, daha çok unutturulmuş bir tehdidin taşıyıcısı gibi görünmeliydi. Bir tür mühür. Belki açılmaması gereken, belki de içindekiyle yüzleşilmesi gereken bir şey. Ve geldik boya aşamasına. Burada biraz farklı bir yön izledim. Klasik kahverengi deri, ahşap oymalı kapaklardan oluşan D&D evreninden fırlamış, orta çağdan kalma bir kitap yerine daha metalik, daha güçlü bir görüntü yakalamak istedim. Tasarımı oluştururken bir yandan Conan'ın o krom kılıcı gözümün önündeydi. Diğer taraftan Warhammer'daki görkemli zırhlar, Doom'un kasvetli cehennemi. Hepsinden bir şeyler aktarmaya çalıştım. Kitap ne kusursuz olacak kadar kaliteli gözükmeliydi, ne de özensizce yapılmış kadar kötü. İmkanlar dahilinde ruh taşıyan bir çalışma olmalıydı. Bu fikirleri tabii ki birebir uygulamak çok zor olacaktı. Yani sınırlı imkanlarla elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Kullandığım metalik boyalar ve detay fırçalamalarla istediğim o eski, kutsal, kaotik dengeyi yakaladım diyebilirim. Bir sonraki bölümde kitabın iç sayfalarına geçiyoruz. Bu sayfaları hem içerik olarak dolduracağım hem de tasarımlarını yaparak kitapla bütünleşik hale getireceğim. Sadece orta çağdan kalma bir metin gibi görünmesini istemiyorum. İçinde sakladığı şey çok daha karanlık ve bilinmez olmalı. Ve en güzeli, sonuç hayal ettiğimden de iyi oldu. Yani asıl büyü şimdi başlıyor.